6 milyon yıl önce, Miyosen döneminin sonlarında Akdeniz suları, günümüzden çok daha sıcak ve zengin bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapıyordu. Tetis Okyanusu'nun bu antik mirası, devasa deniz çayırlarıyla çevriliydi. Erken dönem balinalarından Cetotherium sürüleri bu bereketli ılık sularda durmaksızın besleniyordu. Ancak bu bolluk, okyanusların en acımasız mühendislerini de buraya çekiyordu. Otodus megalodon, besin piramidinin mutlak zirvesinde devasa gövdesiyle suları yararak devriyeye çıkıyordu. Derin pelajik bölgelerde, milyarlarca bireyden oluşan sardalya sürüleri, güçlü dip akıntılarının taşıdığı mikroorganizmalarla beslenerek, okyanusun devasa biyokütlesini istikrarlı biçimde ayakta tutuyordu. Kıyılara yaklaştığımızda ise sığ sularda ağır hareket eden Metaxitherium türü deniz inekleri, su altı çayırlarında saatler süren karmaşık beslenme döngülerini sürdürüyordu. Tüm bu ekolojik zenginliğin tek bir yaşam kaynağı vardı. Havzayı taze, oksijenli sularla besleyen ve Atlantik Okyanusu ile aradaki bağı sağlayan Betiç Koridoru. Bu koridor, devasa bir su pompası gibi çalışarak havzanın tuzluluk oranını dengeliyordu. Ancak yer kabuğunun karanlık derinliklerinde kıtaların amansız çarpışması hızlanıyordu. Afrika levhası kuzeye itildikçe deniz tabanı kırılıp yükseldi. Okyanustan gelen yaşam damarının debisi sinsi bir yavaşlıkla düşerken, havzanın kimyası sessizce değişmeye başlıyordu. Yer kabuğunun derinliklerinde başlayan amansız baskı, kıta sahanlığını milimetre yukarı itiyordu. Afrika levhası, Avrupa kıtasına doğru geri dönülmez bir yürüyüşe geçmişti. Atlantik'in hayat veren serin sularını Akdeniz'e taşıyan geniş boğazlar daralmaya başladı. Milyonlarca yıldır açık olan bu devasa su pompası yavaş yavaş tıkanıyordu. Su döngüsünün bozulmasıyla dip akıntıları zayıfladı. Akıntılara bağımlı Globigerina gibi mikroskobik canlılar, aniden duran sirkülasyonun kurbanı olarak deniz tabanına cansızca yağmaya başladı. Devasa deniz memelileri, göç yollarının aniden kapanmasıyla tuzağa düştü. Açık denizlere ulaşmaya çalışan Cetotherium sürüleri, sığlaşan ve çamurlanan geçitlerde yönlerini kaybediyordu. Ve nihayet, yer altından yükselen devasa kayalar, okyanus yüzeyini delip geçti. Atlantik ile Akdeniz arasına aşılması imkansız, katı bir taş duvar örülmüştü. Bağlantının tamamen kopmasıyla, dalgalı ve dinamik Akdeniz suları aniden durağanlaştı. Havza, dışarıdan hiçbir su girişi olmayan, tamamen izole edilmiş kapalı bir küvete dönüştü. Miyosen güneşinin kavurucu sıcağı, bu durgun ve izole su kütlesinin üzerine acımasızca çöktü. Buharlaşma hızı, tarihte daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Kıyıdaki devasa kayalıkların üzerinde belirginleşen ölümcül çizgi, suyun amansızca çekildiğini kanıtlıyordu. Havza her yıl metrelerce eksilen suyun hesabını çok yakında acı bir şekilde ödeyecekti. Kapılar kapandığında Akdeniz'in ölüm fermanı imzalanmıştı. Su seviyesi daha önce hiçbir jeolojik çağda görülmemiş bir ivmeyle yılda 1,5 metreden fazla düşmeye başladı. Kıyı çizgisi geriye doğru kaçtıkça geride ölümcül sığlıklar bıraktı. Buharlaşan suyun ardında kalan aşırı tuzlu birikintiler, deniz çayırları için yakıcı asit havuzlarına dönüşüyordu. Rekabetin çökmesiyle sadece en ilkel yaşam formları sahneyi devraldı. Dirençli siyanobakteriler, sığ kıyılarda kalın mikrobiyal örtüler oluşturarak, bu asidik çamurda zehirli bir krallık inşa etti. Yükselen tuzluluk oranı, karmaşık solungaç sistemlerini acımasızca tahrip ediyordu. Afanius gibi son derece dayanıklı küçük balıklar bile, hızla kuruyan çamur düzlüklerinde toplu halde can veriyordu. Sadece birkaç bin yıl içinde deniz seviyesi yüzlerce metre aşağı çekildi. Eskiden okyanus karanlığına gömülü olan dik kıta sahanlıkları, çırılçıplak ve savunmasız halde güneşe maruz kaldı. Atmosfer, havzadan kalkan devasa su buharıyla ağırlaştı. Ancak bu muazzam nem yağmura dönüşmüyor, rüzgarlarla taşınarak bu kavrulmuş taş, çanağa tek bir damla bile bırakmıyordu. Su çekildikçe coğrafyanın anatomisi yeniden yazılıyordu. Sular altında uyuyan sarp denizaltı dağları yüzeye çıkarak, anakarayla adalar arasında binlerce kilometrelik beyaz tuzdan köprüler kurmaya başlamıştı. Havza artık bir deniz değil, aşırı doymuş ölümcül bir kimyasal çorbaydı.
Suyun derinliklerinde kristal bıçaklar gibi büyüyen devasa alçıtaşı blokları deniz tabanını parçalayarak yükseliyordu. Sular kilometrelerce derine indikçe basınç ve sıcaklık katlanarak arttı. Eskiden balinaların yüzdüğü engin maviliğin yerinde, şimdi ufka kadar uzanan kör edici beyazlıkta bir boşluk yatıyordu. Su seviyesi dünya okyanuslarının binlerce metre altına indiğinde, havza sadece bir çöl değil, gezegenin en derin ve en ölümcül çukuruna dönüşmüştü. Aşağıya inildikçe atmosfer basıncı ezici bir yoğunluğa ulaşıyordu. Adiabatik ısınma yasaları gereği, dibe çöken her hava kütlesi cehennem sıcaklıklarını beraberinde getiriyordu. Gökyüzünün hakimleri olan Mio-Aegipus gibi dev akbabalar bile bu klostrofobik derinliğe inemiyordu. Artan hava yoğunluğu, kanatların aerodinamik sınırlarını acımasızca bozuyordu. Yüzeyde sıcaklık 50 santigrat dereceyi kalıcı olarak aşmıştı. Çatlayan çamurun arasından fışkıran halit kristalleri, bu ezici fırında kavrularak jilet keskinliğine ulaşıyordu. Fırtınalar artık su taşımıyor, sadece tuzu ve ince tozu savuran devasa girdaplar yaratıyordu. Atmosferin bu derin katmanında nefes almak neredeyse imkansızdı. Milyarlarca tonluk suyun yokluğu, yer kabuğunun üzerindeki yükü aniden kaldırmıştı. Ancak bu kez, yoğunlaşan atmosferin ağır ve klostrofobik basıncı kayaları eziyordu. 3 kilometre derinde, gezegenin en sessiz mezarı inşa edilmişti. Ancak bu beyaz karanlığın içinde bile, biyolojinin son bir hamlesi gizliydi. Akdeniz'in tamamen buharlaşması, geride sıradan bir çöl bırakmadı. Havzanın dibinde, çökelen minerallerden oluşan kilometrelerce kalınlıkta devasa bir evaporit zırhı inşa ediliyordu. Bu birikim o kadar büyüktü ki, dünyadaki tüm okyanusların tuzluluk oranı, bu tektonik tuzağın içine hapsolan milyarlarca ton mineral yüzünden hissedilir derecede düşmüştü. Sular çekildikçe önce daha az eriyik olan kalsiyum sülfat çökeldi. Kılıçları andıran devasa selenit ve alçıtaşı kristalleri, bu cehennem fırınında acımasızca şekilleniyordu. Suyun son damlaları da buharlaştığında, geriye sodyum klorür, yani saf kaya tuzu kaldı. Jeolojik kuvvetler, bu tuzu ezip sıkıştırarak geçilmez bir betona dönüştürüyordu. Kayıp suyun devasa ağırlığının yer kabuğundan kalkması isostatik bir tepkiye yol açtı. Kalın tuz tabakaları, şiddetli derin depremlerle çatırdıyor ve aşılmaz yarıklar açılıyordu. Rüzgarlar, bu kırılmış kristal düzlüklerinde korkunç tuz fırtınaları koparıyordu. Aşındırıcı ve korozif atmosfer, biyolojik herhangi bir yapıyı dakikalar içinde kurutacak kadar ölümcüldü. Eski deniz canlılarının, bedenleri çürümeye fırsat bile bulamadan, tuzun içinde kusursuzca mumyalanıyordu. Ancak bu kimyasal kıyametin en ücra köşelerinde inatla hareket eden gölgeler belirmeye başlamıştı. Ölümcül tuz çölünün ortasında, buharlaşmadan arta kalan son sıvı birikintileri, koyu kızıl renkte, aşırı doymuş zehirli göletler oluşturuyordu. Sadece Holobakterium gibi ekstrem koşullara adapte olmuş tek hücreli arkeler, bu asidik çorbada gelişebiliyor, suya o hastalıklı kızıl rengini veriyordu. Bu toksik izolasyon, hücresel zarlarını ozmotik şoktan koruyabilen antik Artemia türü, tuz karidesleri için, rakipsiz ve yırtıcısız bir cennet yaratmıştı. Gökyüzünden inen Phenicopterus ataları, özelleşmiş kavisli gagalarıyla bu karidesleri süzüyor, zehirli suyun içindeki tek protein kaynağını biyomekanik bir kusursuzlukla tüketiyordu. Ancak göçmen olmayan kara memelileri için durum trajikti. Su arayan mikrostonik sürüsü, yanarak kavrulan beyaz düzlüklerde yönünü tamamen kaybetmişti. Susuzluğun verdiği hezeyan, onları bu kızıl göletlerden içmeye zorladı. Fakat böbrekleri bu devasa mineral yükünü atacak evrimsel donanıma sahip değildi. Aşırı tuz, hücresel suyu hızla emerek onları içeriden kuruttu. Bedenleri tuzla kaplanırken, ufukta yeni ve devasa gölgeler belirmeye başlamıştı. Okyanusun çekilmesi, iki devasa kıtayı birbirine dikti. Avrupa ve Afrika arasında milyonlarca yıldır aşılmaz olan su sınırı, yerini devasa tuz köprülerine bırakmıştı. Besin arayışı, devleri yollara döktü. Geriye kıvrık alt dişleriyle Deinotherium sürüleri, Afrika'nın kurumaya başlayan savanlarından Avrupa'nın ormanlarına doğru amansız bir yürüyüşe geçti. Suya tam bağımlı türler için bu göç bir ölüm kalım mücadelesiydi.
Hexaprotodon türü, ilkel su aygırları, kuruyan nehir yataklarını takip ederek labirentte ilerliyordu. Eskiden okyanus akıntılarına yön veren sarp denizaltı dağları, artık Macaca maymunlarının kıta değiştirmek için kullandığı yüksek ve kurak geçitler haline gelmişti. Bu kitlesel hareketlilik, zirve avcılar için eşsiz bir ziyafet demekti. Machairodus cinsi kılıç dişli kediler, bitkin düşen otçulları tuz kristalleri arasında pusuya düşürüyordu. Farklı kıtaların faunaları tarihte ilk kez bu acımasız beyaz arenada yüzleşti. Akdeniz tabanı, milyonlarca canlının genetik mirasını taşıyan devasa bir otoyola dönüşmüştü. Hayatta kalanlar, yeni diyarlara ulaşmayı başardı. Ancak bu uçsuz bucaksız çölün kenarlarında, tuzu yararak ilerleyen tatlı suların sessiz ve derinden gelen uğultusu duyuluyordu. Akdeniz'in buharlaşması, kıyı şeridindeki nehirler için benzeri görülmemiş bir jeolojik kriz yarattı. Suların çekilmesiyle, nehirlerin döküleceği taban seviyesi aniden 3 kilometre aşağıya inmişti. Bu kod farkı suyun kinetik enerjisini korkunç seviyelere çıkardı. Milyonlarca ton tatlı su taşıyan Paleo Nil Nehri, kıta sahanlığının kenarından devasa bir şelale gibi boşalıyordu. Düşen suyun yarattığı şiddetli türbülans, kayaları parçalayarak geriye aşındırma adı verilen yıkıcı bir jeolojik mekanizmayı tetikledi. Nehir yatağı, denizden karanın içlerine doğru hızla oyuluyordu. Paleo Nil sadece birkaç bin yıl içinde günümüzdeki Büyük Kanyon'dan çok daha derin ve geniş olan 2,5 kilometre derinliğinde devasa bir yarık inşa etti. Bu devasa kanyonlar, tatlı suya bağımlı faunalar için yeni sığınaklar oluşturdu. Crocodylus cinsinin dev ataları, bu derin ve gölgeli çamur yataklarında pusuya yatıyordu. Aynı yıkıcı jeolojik süreç kuzeyde de işliyordu. Ebro Nehri, İber Yarımadası'nın sert kireç taşı platolarını jilet gibi keserek havza tabanına doğru yeni bir damar açıyordu. Nehirlerin havza tabanına ulaştığı noktalarda, getirdikleri milyonlarca ton alüvyon devasa yelpazeler oluşturarak yayıldı. Tatlı su, beyaz tuz çölüyle buluştuğu an, hızla buharlaşıp kayboluyordu. Nehirler vadilerini derinleştirirken, asıl tehlike batıda, Cebeli Tarık'taydı. Atlantik Okyanusu'nun trilyonlarca tonluk ezici ağırlığı, yükselen o ince taş duvara amansızca dayanmıştı. Karalar çöküyor, okyanus sabırsızlanıyordu. Kuru kayalıkların arasındaki mikroskobik bir çatlaktan içeri sızan ilk tuzlu su damlası, gezegenin göreceği en büyük tufanın sessiz habercisiydi. Yüzbinlerce yıl süren sükunet, yer kabuğunun pes etmesiyle son buldu. Atlantik'in ezici ağırlığı, Cebeli Tarık'taki zayıflamış kireç taşı setini şiddetle parçaladı. Başlangıçta küçük bir akıntı olarak başlayan sızıntı, kayaları oyarak hızla büyüdü. Suyun kinetik enerjisi, geçidi saatler içinde geri dönülmez bir uçuruma dönüştürdü. Bu sıradan bir taşkın değildi. Günümüz Amazon Nehri'nin 1000 katı büyüklüğünde bir debiyle okyanus, 3 kilometre derinliğindeki tuz çölüne kükreyerek dökülmeye başladı. Saatte 100 kilometreyi aşan bir hızla ilerleyen su duvarı, yoluna çıkan devasa halit tabakalarını anında çözerek parçalıyor, jeolojik bir yıkım senfonisi yaratıyordu. Havzada mahsur kalan kara faunası için kaçış yoktu. Tuz köprülerini kullanan hipparyon sürüleri, ufku kaplayan karanlık su kütlesinin altında saniyeler içinde yutuldu. Havzanın su seviyesi günde 10 metreden fazla yükseliyordu. Milyonlarca yılda oyulan o devasa kanyonlar, muazzam girdaplar eşliğinde tarihin sularına gömülüyordu. Bu tufan sadece yıkım değil, okyanusun dönüşüydü. Taze su kütleleriyle birlikte savrulan Isurus cinsi dev köpek balıkları, yeni krallıklarına şiddetli bir giriş yapıyordu. Sadece birkaç ay içinde koca bir deniz küllerinden yeniden doğdu. Ancak yeni Akdeniz'in sakin maviliğinin kilometrelerce altında ebediyen hapsedilmiş beyaz bir gerçeklik yatıyordu. Bugün Akdeniz'in sakin ve masmavi yüzeyine baktığımızda, milyonlarca yıl önce yaşanmış o kurak ve acımasız kıyametin izlerini görmek, neredeyse imkansızdır. Ancak modern sismik tarama gemileri, deniz tabanının derinliklerine akustik dalgalar gönderdiğinde, suların kilometrelerce altında gizlenen o devasa anormallik tüm çıplaklığıyla ekrana yansır. Kilometrelerce kalınlıktaki Messinian tuzu, üzerindeki milyonlarca tonluk ağır çökeltilerin basıncıyla sıvı gibi davranarak,
devasa tuz kubbeleri halinde deniz tabanını büküp yukarı itmektedir. Deniz tabanındaki derin yarıklardan sızan bu antik tuz, günümüzde bile oksijensiz göller yaratarak sadece loricifera gibi mikroskobik ekstremofillere ev sahipliği yapmaktadır. Yerin karanlık derinliklerindeki jeolojik saat ise durmuş değildir. Afrika levhası, amansız itiş gücüyle Avrupa'yı sıkıştırmaya ve havzanın sınırlarını her geçen gün daraltmaya devam etmektedir. Cebeli Tarık Boğazı yer hareketleriyle milimetre kapanırken, tarihin acımasızca tekerrür etmesi ve bu devasa okyanus pompasının yeniden kilitlenmesi an meselesidir. Mavi cennetin ömrü sadece jeolojik bir göz kırpımı kadardır. İleride sular tekrar çekildiğinde, geriye kalan her şey bu sonsuz beyaz mezarın altında sessizce tuzlaşacaktır.